gelelim Rusya-Ukrayna diyelim biraz. Zeynep Hocam, var mı bu konuyla ilgili ekstra eklemek istediğiniz bir cümle? Yok, hayır. Tamam, o zaman Hayır. sizin alanınızdan bahsedelim biraz. Siz bize bahsedin daha doğrusu. Şimdi bir yandan masada bir barış var gibi duruyor ama sahada her geçen gün alevlenen bir savaştan bahsediyoruz. Ukrayna Kerç Köprüsü'nü vurdu ki tam da ortada, hani bu haberi bu vakte kadar duymayanlar için bu vurulma anının olduğunu söyleyelim ki üçüncü kez yapıyor aslına bakarsanız Ukrayna. Daha doğrusu hedef almasından bahsediyorum. Üçüncü kez tekrarladı. Lakin bu hepsinden farklıydı. Çünkü sizlerin de gördüğü gibi suyun altından gerçekleşti. Yani köprünün ayakları hedef alındı. İşte patlayıcının ağırlığı altta da yazıyor, 1,1 ton ağırlığında ve bu Rusya anakarasını aslında Kırım'a bağlayan, değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum. Evet, Kırım Yarımadası'na evet, bağlayan tek yol. Böyle uzun bir yol. Dolayısıyla bu Uzun bir olmazsa köprü, oraya tabii. geçiş ancak deniz yoluyla olabiliyor. Deniz yoluyla. Peki şimdi bir yandan da aslında cevabı da, daha doğrusu Ukrayna Güvenlik Servisi'nin ne dediğini de bir görelim hocam. Buraya bir yansıtalım, sonra sözü size bırakacağım. Alabilir miyim Ömer ben o açıklamayı? Yeni ve benzersiz bir özel operasyon demişti. Ki şunu da aslında hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz İHA'larla saldırmıştı Rus üslerine Ukrayna ve onu da Örümcek Ağı operasyonu olduğunu öğrendik biz saldırının hemen ardından. Buraya da rica edebilir miyim yönetmenim? Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez bombalayarak eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik dedi Ukrayna Güvenlik Servisi. Ajanlarımız Kırım Köprüsü'nün su altındaki ayak mesnetlerine mayın döşedi ve 1100 kilogram patlayıcı sivillere zarar vermeden patlattı dedi. Kırım Köprüsü'nü havaya uçurmamızın ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Rusya Kırım Köprüsü'nü askeri lojistik açısından ordusuna destek vermek için kullanmaktadır ve bu yüzden meşru bir hedeftir. Kırım Ukrayna'dır ve öyle kalacaktır. Devletimizin topraklarında hiçbir yasa dışı Rus tesisinde de yer yoktur dedi. Aslında bu Ukrayna'nın taleplerinden biriydi hocam, biliyorsunuz. Kırım'ı istediği ve vazgeçmeyeceğini deklare ettiği her seferinde. Ukrayna'da diyor ki vermeyeceğim öyle kolay kolay. Yani biz bir masada bir barıştan o zaman bahsedemeyecek miyiz? Bunu mu anlamalıyız? Ne dersiniz? Bir de bu açıklamalar da, böyle büyük açıklamaların sebebi de ne acaba? Nasıl yorumlarsınız hocam? Şimdi gerçekten evet, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin yapmış olduğu açıklamada işte böyle dehşet verici ve eşsiz bir operasyon şeklinde bir açıklaması var. Bundan dün ya da evvelki gündü yanlış hatırlamıyorsam 5 noktaya, yine Rusya anakarasında 5 noktaya özellikle nükleer başlık taşıma kapasitesi olan uçakların bulunmuş olduğu bölgelere de bir saldırı yaptı. Bu saldırının da 18 ay öncesinden zaten planlandığını, 18 ay boyunca daha doğrusu planlandığını ve Ukrayna'nın kendi askeri anlamda ve stratejik anlamda kendi çehresini ve kendi çevresini, sınırlarını aştığını gösteren Hatta bir Zelenski'nin açıklamasında Federal Servis Müdürlüğü'nün çok yakınındaydık biz dedi.